Okuduğum bir kitapta savaşla ilgili ilginç bir bilgi vardı. Yazar, savaşta savunma pozisyonunu savaşın doğasına aykırı olmasına rağmen avantajlı olarak değerlendirmişti. Belli kriterler mevcutsa yazarın bu söylediğine katılabiliriz. Fakat kontrol edemediğin durumlar olursa ve hazırlıksız yakalanma ihtimalin varsa bu taktik işe yaramayacaktır. Bugünkü savaş alanları ve yaşananlar konuya ilişkin bizlere ipuçları veriyor. Doğrusu yanlışı bir yana günümüzdeki savaşlar için söylenen en iyi savunma saldırıdır düsturunu benimseyenlerin sayısı epey fazla. Son örneğe geçmeden önce bir ricam var. GZT YouTube kanalının büyümesi için sizin desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. Videolarımız için çok fazla emek verirken bizi motive eden tek şey ise abone olup bildirimleri açmanız. Şimdiden teşekkür ederim. Rusya-Ukrayna Savaşı 1. yılını doldururken Vladimir Putin'in son hamlesi yeni bir cephe açmak istediği yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi. Yani en iyi savunma saldırı taktiğine katkı veren bir örnekle karşı karşıyayız. Rusya Savunma Bakanlığı'nın herhangi bir kanıt sunmaksızın ortaya attığı iddia, Ukrayna'nın Transdinyester'i işgal edeceği yönündeydi. Ukrayna askerlerinin Moldova'nın ayrılıkçı bölgesine asker yığdığı ve bölgeye saldırılar düzenleyeceği yine senaryolar arasında bulunuyor. Henüz elle tutulur bir sebep olmamasına karşın Moskova uygun cevap verileceğini bildirdi. Tüm bunları reddeden Ukrayna ise mevcut savaşın bir parçası olarak bunun bir psikolojik operasyon olduğunu savunuyor. Peki gerçekten öyle mi? Yakından bakalım. Öncelikle Rusya yanlısı olduğu bilinen Transdinyester'e bakmamız gerekiyor. İsmini Moldova'nın başlıca su kaynaklarından biri olan Dinyester Nehri'nden alan bölge, ülke içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan ederek de facto bir cumhuriyetin temelini attı. Bayrakları, meclisi, ordusu hatta polisi var. Buna rağmen hiçbir Birleşmiş Milletler üyesi ülke tarafından tanınmıyorlar. Avrupa'nın son sosyalist cumhuriyeti olduğunu da söylemeliyim. Rusya ile sıcak ilişkileri bulunan bölgenin pasaportları dahi Rusya makamlarınca veriliyor. Fakat burada bir parantez açmamız lazım. Moldova bölgeyi kendi toprakları olarak gördüğü için giriş çıkışlarda herhangi bir prosedür uygulamıyor. İki taraf için de ışığın görünmediği bir tünelden bahsediyoruz. Moldova bağımsızlığı kabul etmezken Transdinyester ise sen tanısan da tanımasan da ben bağımsız bir ülkeyim diyor. 1990'da Moldova ve ayrılıkçı bölge arasında başlayan savaş, Rusya'nın ayrılıkçılara verdiği destekle 1992'lere kadar uzadı. 21 Temmuz 1992'de imzalanan Ateşkes Antlaşması günümüzde hala geçerliliğini koruyor. Transdinyester'in sınırlı bir silah gücü bulunuyor. Buna rağmen Rus askerlerinin bölgede barış gücü olarak konumlandığını biliyoruz. Ayrıca destek için Rusya her yıl milyonlarca dolar aktarıyor bölgeye. Rusya'nın Sovyetler Birliği döneminde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan en büyük cephanesinin yine bu bölgedeki Kobasna köyünde bulunduğunu biliyoruz. Rusya için kritik bir coğrafya olduğu anlaşılıyor. Romanya'dan ayrıldıktan sonra 1940'ta Sovyetler Birliği'ne katılan Moldova, Nazi Almanyası döneminde saldırıya uğrasa da siyasi konjonktür gereği bağımsız bir tavır almayı tercih etti. NATO üyesi olmayan ülke, geçtiğimiz yıl Ukrayna ile birlikte Avrupa Birliği aday ülke statüsüne kavuşmuştu. Rusya'nın bu hamleye karşı çıktığını artık herkes biliyor. Karşı hamle ise Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmişti. ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin bağımsızlığını destekleme sözü vermişti. Vladimir Putin, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına karşı elinde bulundurduğu enerji kozunu Moldova'ya karşı da kullandı. Bu nedenle sıkıntılar yaşandı. Ayrıca Ukrayna Savaşı'nın etkisi Moldova'yı sadece enerji bakımından da etkilemiyor. Halihazırda ekonomik sıkıntılar yaşayan ülke yüksek enflasyonla mücadele etmek zorunda. Sınırında yaşanan savaş nedeniyle Rusya'nın saldırılarının da arttığı düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Sandu'ya göre Kremlin hükümeti düşürerek kendisine itaat eden yeni bir düzen kurma peşinde. Şimdi günümüze dönelim ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na yeni bir cephe mi açılıyor sorusunun yanıtına bakalım. Moldova, Rusya'nın bu iddialarını yalanlarken bunun gerçek bir plandan çok psikolojik bir operasyon olduğunu açıkladı. Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ise Kremlin'in başkent Kişinev'de söz sahibi olmak istediğini öne sürdüğü bir dizi açıklamalar yaptı. Rusya'nın kukla hükümet isteğine işaret etti. Sandu'ya göre Rusya, Moldova'da kendisine itaat edecek bir iktidar oluşturma amacıyla çeşitli ataklar gerçekleştiriyor. Rusya'nın yaptığı Ukrayna Transdinyester'i işgale hazırlanıyor çıkışıyla bu senaryonun kuvvetlendiğini söylememiz mümkün. Transdinyester, Rusya ve Moldova ilişkisini doğrudan etkileyen bir sorun olarak görülüyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 27 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan eden Moldova Cumhuriyeti, iç sorun olarak tanımladığı Transdinyester politikaları nedeniyle Rusya'nın iç ve dış politikalarında belirleyici rol oynamasından rahatsızlık duyduğunu sık sık dile getiriyor. Ayrılıkçı bölge yönetimi ise güvenlik birimlerinin hedef alındığını ve bölgede patlamalar yaşandığını söyleyerek Ukrayna'yı işaret ediyor. İthamlar ve suçlamalar ne yazık ki bitmiyor. Kiev ve Kişinev yönetimi Kremlin'i suçlarken
karşılık gecikmiyor. Savaş alanındaki bilginin dezenformasyona uğraması bu alanda çalışma yapanların beklediği bir durum. Gelen enformasyonun teyit edilmesi, bilgi, belge ve görgü tanıklarıyla tespit edilmesi olmazsa olmazlar arasında. Fakat bir yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı suçlamaların bir dayanağa ihtiyacı yok. Çünkü zaten taraflar arasındaki keskin hatlar bilgiden ziyade bir sonuç ilişkisine bağlı. Ne söylendiğinden çok kimin söylediğine dikkat ediliyor. Ve bu ortak bir akıl oluşturmaktan çok tarafların daha da ayrışmasına neden oluyor. Transdinyester'de geçtiğimiz yılın Nisan ayında patlamalar olmuş, bugün olduğu gibi o günde taraflar birbirini suçlamıştı. Savaşın Moldova topraklarına yayılması için şu an siyasi ortamın uygun olmadığını düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl yaşanan patlamalardan sonra da bu ihtimal masaya gelmiş fakat gerçekleşmemişti. Savaşın şiddetiyle de bağlantılı olarak Rusya'nın Odessa'ya ilerlemek için Transdinyester'i kullanma ihtimali bulunuyor. Çünkü oldukça yakın bir konumdalar ve Ukrayna'nın güneyi için kritik bir öneme sahip. Tüm bu gelişmeleri doğru okuyabilmek içinse savaşın son durumuna bakmamız lazım. Rusya'nın ilk olarak işgal ettiği bölgelerden biri olan Kupyansk, geçtiğimiz Eylül ayında yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçmişti. Şiddetli bombardıman nedeniyle bölgede kısa süre önce güvenlik zafiyetleri ortaya çıktı. Kiev yönetimi bölgenin tahliye edilmesi için çağrıda bulundu. Harkiv bölgesindeki yerleşim yeri Rusya'nın önemli ikmal merkezlerinden biri olarak öne çıkıyordu. Yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Bahmut'ta da benzer sorunlar yaşanıyor. Wagner grubunun aralıksız çatıştığı bölge fiilen kuşatılmış durumda. Her iki taraf da Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'da ağır silahlar kullanıyor. Kasım 2022'de Rusya'nın Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekildiği Herson bölgesinde saldırılar da artırılmış durumda. Zaporijya'da da benzer bir durum söz konusu. Merkez Kiev'in kontrolünde fakat nükleer santral ve şehrin büyük kısmı hala Rusya'nın elinde bulunuyor. Donetsk cephesinde Rusya'nın temel amacı ise idari sınırlara ulaşabilmek. Savaşın ikinci yıla adım atmasıyla bu bölgedeki Bahmut'u ele geçirmek için 3 taraflı bir kuşatma harekatı da başlamış oldu. Putin ise savaşın seyrini değiştirecek önemli bir iddia ile gündemde. Savaşın başladığı günden bu yana Ukrayna güçlerinin ilk defa Rusya sınırını geçtiğini öne sürdü. Sivillere ateş açıldığı da yine iddialar arasındaydı. Az önce de bahsettiğim gibi karşılıklı suçlamalarda bir kabul edişe henüz rastlamadık. Kiev iddiaları reddediyor. Bu saldırının istihbarat bilgisinin ABD tarafından sağlandığı iddiası da Pentagon tarafından yalanlandı. Karşılıklı salvolar Rusya'nın son iki adımıyla birlikte değerlendirildiğinde savaşta yeni cephelerin açılacağı yönünde kuvvetli bir senaryoyu bize gösteriyor. Bu haritaya baktığımızda pembe alanlarda Rusya'nın kontrolünün devam ettiğini söylememiz mümkün. Sarı alanlarsa Ukrayna'nın yeniden kontrolü sağladığı bölgeler. Kırmızı noktayla işaretlenen bölgelerde ise şiddetli çatışmalar devam ediyor. Rusya'nın Transdinyester üzerinden Odessa'ya gitmek isteme ihtimali pembe bölgenin genişlemesine, dolayısıyla Ukrayna'nın güneyinin Rusya'nın kontrolüne geçmesine yol açabilir. Savaşın ilk 2 ayında kamuoyundaki öngörü Rusya'nın kısa sürede Kiev'e ilerleyeceği yönündeydi. Birinci yılını tamamlayan savaşta beklenen olmadı ve Ukrayna ABD ve AB'nin desteğiyle büyük bir direniş gösterdi. Buna rağmen ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne de Avrupa Birliği'nin Putin'i caydıramadığını görüyoruz. ABD Ukrayna'ya tek başına 32 milyar dolarlık silah verdi. Bunun yanı sıra sayısız yaptırımla savaşın gidişatını durdurmayı amaçladı. Bunlar Rusya'ya ağır kayıplar verse de ne Putin'in hedefini engelleyebildi ne de savaşın durmasına yetti. Cephelerde yaşananlara ve yeni cephe açma arzusuna bakarsak savaşın kısa vadede son bulması düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. İki komşu ülkenin savaşı binlerce insanın hayatını kaybetmesine, milyarlarca dolarlık askeri harcamalara ve şehirlerin yıkılmasına yol açtı. Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için sizce gerekli olan şey nedir? Yorumlarda tartışalım. Harkiv bölgesindeki yerleşim yeri Rusya'nın önemli ikmal merkezlerinden biri olarak öne çıkıyordu.